Merhaba, şu sıralar hepimiz Covid-19 nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Sevdiklerimizi korumamız ve bu pandemiden Türk halkı olarak en az hasarla çıkmamız için lütfen çağrılara uyun ve evinizde kalın. Bu virüsten korunmak için dışarı çıktığımızda sosyal mesafe kurallarına uymalı, el temizliğimize dikkat etmeli ve maske takmalıyız. Maske takmanın alınabilecek en önemli bireysel önlemlerden birisi olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Maske üretimi insanların ihtiyacı doğrultusunda onlarca kat artarken buna bağlı olarak sokağa atılan maske sayısı da bir hayli artış gösterdi. Halihazırda küresel bir sorun olan çevre kirliliğine bir yenisi daha eklendi. Tıbbi atıklar. İnsanoğlu gittiği her yere izini bırakmaya başladı. Güzel dünyamızın doğal alanları, piknik alanları çöpten geçilmiyor. Havamızı kirletiyoruz. Gerçekten gelecek nesillere bırakmak istediğimiz dünya bu mu? Üstelik zarar verdiğimiz sadece bizler değiliz. İnsan kaynaklı orman yangınları nedeniyle her yıl yüzlerce hayvanın doğal alanı yok oluyor. Umursamadan kullandığımız plastikler deniz yaşamını tehdit ediyor. Örneğin bu kaplumbağa. Bazen çöpe bile atmaya tenezzül etmediğimiz pipetin, tüm bunlardan uzak, kendi halindeki bu deniz kaplumbağasına verdiği zararı görün. Kullandığımız plastikler bizi birer katile dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi böyle daha nice canlı, insanların bilinçsiz yaşam biçimlerinin kurbanı oluyor. Peki tüm bu olumsuzluklara bir dur demeyecek miyiz? Aslında zarar verdiğimiz kadar telafi etmek için de çabalıyoruz. Okyanusları çöp ve plastiklerden arındırmayı amaçlayan projeler de var. Örneğin Hollanda merkezli Ocean Cleanup isimli kuruluşun geliştirdiği Sistem 001. Sistem, Büyük Pasifik Çöp Alanı gibi okyanus yüzeyinde ve yüzeye yakın çöpleri yoğunlaştıkları alanlarda toplayarak okyanusu arındırmaya amaçlamaktadır. Güneş enerjisiyle çalışan bu sistem, çarpışma önleyiciler, kameralar, sensörler ve uydu antenleriyle donatılmış olup tamamen çevreci ve otonom bir yapıya sahiptir. Peki ya, henüz okyanusa ulaşmadan nehirlerde bu temizliği çözmeye ne dersiniz? Aynı kuruluşun bir diğer projesi Interceptor tam da bunu amaçlıyor. Nehirlerin okyanuslara döküldüğü kısımlara yerleştirilen bu girişim, Sistem 001 ile aynı şekilde yüzeydeki ve yüzeye yakın çöpleri süzerek nehirleri arındırıyor. Bu meselenin biraz daha derinlerine inecek olursak, plastik yerine geri dönüşümü daha kolay olan alüminyum gibi malzemeleri kullanabiliriz. Alüminyum geri dönüşümü en kolay ve en ekonomik olan malzemelerden birisidir. İlk üretilen alüminyumun %75 kadarının hala kullanımda olduğunu biliyor muydunuz? Aktif bir çevreci olan ünlü aktör Jason Momoa, kendisiyle özdeşleşen sakallarını sırf bu konuya dikkat çekmek için keserek farkındalığın artmasına katkıda bulunmuştur. Peki ya biz neler yapabiliriz? Çevreci dostlarımızın söylediği gibi geri dönüşüm evde başlar. Geri dönüştürebileceğimiz atıkları ayırıp geri dönüşüm kutusuna atarak dünyadaki çevre kirliliğini önlemek adına küçük de olsa bir adım atmış oluruz. Örneğin sıklıkla göz ardı edilen atık piller. Kullandığımız pillerin içinde sağlığa zararlı maddeler bulunmaktadır. Pillerin çöpe atılması, kurşun, civa ve kadmiyum gibi sağlığa zararlı elementlerin doğaya karışmasına sebep olmaktadır. Bunu engellemek için pilleri ayırıp pek çok yerde bulunan atık pil kutularına atmalıyız. Birçok yerin yanı sıra marketlerde de bulunan bu kutulara
kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer atık ise kağıtlar. 1 ton kağıt geri dönüştürülürse tam 17 yetişkin ağacın kesilmesini engeller. Bu da 34 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz geri dönüşümlerden birisi olarak kızartma yaptığınız yağları lavaboya dökmek yerine bu şekilde 5 litrelik bidonlara doldurup belediyelerinize ücretsiz götürebilirsiniz. Hatta bazı belediyeler biriktirdiğiniz 5 litre atık yağ için size 1 litre bitkisel yağ hediye etmektedir. Ambalaj atıklarını ise ayırıp geri dönüşüm konteynerlarına atabiliriz. Bunlar kağıt ve karton atıkları, plastik ambalajlar, konserve kutusu, teneke içecek kutuları gibi metal ambalajlar, süt, meyve suyu kutusu gibi kompozit ambalajlardır. Ayırdığınız bu atıkları Çanakkale'de geri dönüşüm için ambalaj atığı toplayan ve pek çok yerde de bulunan mavi konteynerlara atabilirsiniz. Konteynerların yerlerine detaylı olarak bakmak isterseniz Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nin çakat.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Geri dönüşüm kutularına alternatif olarak evlerimizde kendi atıklarımızı kendi imkanlarımızla geri dönüştürebiliriz. Örneğin süt kutusundan minik bir düzenleyici yapabiliriz. Bunun için gerekli olan malzemeler: boş bir süt kutusu, parça kumaş, eğer elinizde yoksa hediye kaplama kağıtları da iş görür, falçata, makas, son olarak yapıştırıcı. Önce kutunun geniş yüzeyini falçatayla kesiyoruz. Bunları kenara koyup kumaşımızı alıyoruz. Sonra kutuyu kumaşın üstüne koyup uygun ölçüde makasla kesiyoruz. Kestikten sonra da yapıştırıcı ile tüm kutuyu kaplayacak şekilde yapıştırıyoruz. Elimizde kalan kutunun artan yüzeyini de ortadan ikiye bölüp yine kumaşla kaplıyoruz. Bu parçayı çapraz şekilde kutumuzun içine yerleştirdiğimizde işlem tamamdır. Düzenleyicimiz hazır. İçine etrafta masanın üzerinde kalan minik eşyalarınızı koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi daha derli toplu gözüküyor. İşte bu kadar basit. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz.